A'dan Z'ye YouTube otomasyon eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sıfırdan %100'e kadar YouTube'da nasıl içerik üreteceğinizi anlatacağım arkadaşlar. YouTube otomasyonundaki gerçekleri, size anlatılmayanları anlatmaya çalışacağım. Nişi nasıl bulacağız? Rakip analizi nasıl yapacağız? Bu nişlere göre kanalı nasıl açacağız? Bunları yaptıktan sonra yapay zekaları kullanarak nasıl videolar oluşturacağız? Detaylı olarak A'dan Z'ye anlatacağım. En sonunda da videomuzu yükleyeceğiz. Videomuzu yükledikten sonra analizlerimizi nasıl yapıldığını sizlere detaylı olarak göstereceğim. Şimdi bilgisayar ekranından devam edeceğiz. Kanala abone olmadıysanız hala abone olun. Gerçekten çok faydalı bir içerik olacağını düşünüyorum. Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Şimdi ekranımıza geçelim. Öncelikle videoyu size kısaca özetleyeyim arkadaşlar. Yapacağımız şey otomasyonun gerçeklerini, yani buradaki zorlukları, size söylenmeyenleri söylemeye çalışacağım. Daha sonrasındaki niş fikirleri nasıl bulacağız? Nasıl analiz yapacağız? YouTube kanallarından trend olan videoları nasıl bulacağız? Daha sonrasında niş fikrine göre kanal açmak. Genelde en büyük yapılan hata bu oluyor zaten. Kanal açılıyor, daha sonrasında niş aranmaya başlıyor. Ama önce niş bulunup daha sonrasında da kanal açmak gerekiyor. Daha sonrasında nişimizi bulduk, kanalımızı açtık, içerik oluşturmamız gerekiyor. Yapay zekalarla metin yazdırıp, yapay zeka kullanarak başka bir kanaldan alıntı yapmak, yani kanalı kopyalamak, yani birebir kopyalamayacağız, özgünlük katarak kopyalamak, şu madde çok önemli. Daha sonrasında da sınırsız görseller üretebileceğimiz, ücretli ya da ücretsiz. Ücretsiz de çok fazla var, ücretli de çok fazla var. Daha sonrasında seslendirmemiz, animasyonumuz, yani video üretimimiz ve bunların bir düzenlemesi. Daha sonrasında YouTube'a yüklememiz, yani burada bir SEO eklenmesi gerekiyor. SEO'yu ekleyelim, yani YouTube'a eklerken neler yapmamız gerekiyor? İçeriğimizin analizini yapacağız. Daha sonrasında da içeriklerimizi şu 3 maddeye göre üretmeye çalışacağız. Şimdi gelin otomasyonun gerçeklerinden başlayalım. Otomasyon deyince aklımıza kolayca içerik üretmek geliyor ya da yapay zekanın bizim için içerik üretmesi gerekiyor. Ama otomasyon tam anlamı yok burada arkadaşlar. Siz emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Ücretli olarak bazı siteler var. Evet, satın alabilir misiniz? Alabilirsiniz ama tutması çok çok zor. Bu yüzden kendi yorumunuzu kattığınızda YouTube için ön plana çıkıyorsunuz. YouTube otomasyon gerçeklerinde aslında bu maddelerimiz var. Siz metin oluşturmanız lazım. ChatGPT'yi kullanabiliyoruz. Evet. Qwen, yani şu an DeepSeek, Alibaba'nın, yani daha doğrusu Çin'in çıkardığı çok büyük yapay zekalar var. ChatGPT'nin önüne geçiyor. Bunları kullanabiliriz. Bunlar ücretsiz. Ama bunları kullanırken siz yine bir emek harcamanız gerekiyor. Yani siz %100 ChatGPT ya da %100 yapay zeka ile videolar üretmemeniz gerekiyor. Yani bu kanalınızın para kapanmasını, açılsa bile kapanmasına neden olabilir. YouTube otomasyon gerçeklerinden şu şekilde başlayalım arkadaşlar. Kanal kopyalama, Shorts kanalı ve uzun kanalımız. Yani kanal kopyalamayı niye bir ayrı olarak belirttim? Hemen anlatayım. Bunların yapmak biraz daha kolay oluyor. Neden? Çok bir araştırmaya girmemize gerek yok. Bunun görselini, metinini, direkt videosunu alıp kendimiz uyarlayabiliyoruz. Tabi bakın, bunu yaparken çok basit söyledim değil mi? Kopyalamak. Ama siz tekstini buldunuz. Bedava, ücretsiz olarak buldunuz. Sorun yok. Görsellerini de ücretsiz olarak buldunuz. Ama animasyonunu ürettirmek istediğinizde, yani siz bir videoya çevirmek istediğinizde ücretsiz olsa bile yaklaşık 10 tane videonuz 3 gününüzü alacak. Ya da birkaç tane hesap açtınız. Bir günde 10 tane video anca yaptınız. İkinci güne geçeceksiniz, yine aynı süreç. Yani siz otomasyonda tamamen ücretsiz olarak yaparsanız çok çok geride kalırsınız. Ücretli olarak yapmanız gerekirse, yani ücret ödemeniz gerekirse animasyonlara, yani video üretme araçlarına ücret ödemek gerekiyor. Hem de hani iyi bir iyi bir içeri, yani siz nişleri yakalayıp trend olmak istiyorsanız güzel bir para ödemeniz gerekiyor. Yani bu da aşağı yukarı $100 civarında bir para yapıyor. Bilginiz olsun. Yani siz otomasyon yapacaksanız bir bedel ödemeniz gerekiyor. Ama ben içeriğim sabit olarak ilerletmek istiyorum, hani trend değil, hani trendi yakalamak gibi bir niyetim yok derseniz çok yavaş gelişirsiniz. Çok da az kazanırsınız. Bu yüzden otomasyon yaparken biraz para ödemeniz gerekecek arkadaşlar. Sadece hız için. Yani siz hızı satın almanız gerekiyor. Shorts kanalları yaparken Shorts'ta trend olmanız gerekiyor. Yani siz komik bir videonun yani siz bir komik bir videoya ses üretebilirsiniz. Arkadan seslendirebilirsiniz. Video emojiler koyarak videonun sesini kullanmazsınız. Kendi sesinizle ona yorum katabilirsiniz. Bu da bir trend. Bakın, bu da bir otomasyon. Ama burada da sizin emeğiniz devreye giriyor. Yani kısaca otomasyon dediğimizde
siz kendiniz bir şeyler katmanız gerekiyor bu videolara. Uzun videolarda yüzünüzü gösterirseniz çok fazla izlenme almaya başlarsınız. Şöyle kısaca bahsedelim. Yüzümüzü kullanarak video üretmek, yüzümüzü kullanmadan video üretmek. Sesimizi kullanarak video üretmek, sesimizi kullanmadan video üretmek. Şimdi arkadaşlar, sesimizi kullanabiliriz, yüzümüzü kullanabiliriz. İkisini de kullandığımızda bize daha fazla abone ve kitle gelmeye başlayacak. Neden? Sizin yüzünüzü görecek, sizin sesinizi duyacak ve sizi bilecek. Bu yüzden sizi sevenler kanalınıza abone olacak ve bu YouTube için en iyi şey demek. Ses ve yüz YouTube için en üst derece güvenli olan yerdir arkadaşlar. Daha sonrasında YouTube için en önemli olan şey yüzünüz. Yani sizi bilmek istiyor. İçerik üreten kişiyi bilirse YouTube daha fazla kişiye önermek isteyecek. Ve sadece yüzünüz, sesinizi yapay zekaya yaptırabilirsiniz. Burada da yine aboneleriniz daha hızlı gelecektir. Sizleri gördüğü için sizleri severek takip etmeye başlayacaklardır. Şimdi YouTube için ses ve yüz kullanmak, daha sonrasında yüz kullanmak. İkincisi ise sesiniz. Kendi sesinizle yüzünüzü göstermeden seslendirebilirsiniz. Bu da YouTube için güzel bir şeydir. Yine sesinizden insanlara böyle abone olmaları için telkinde bulunursanız sizin kanalınıza abone olacaklardır. Gelelim asıl önemli olan sessiz ve yüzsüz olanlara. Şimdi ses ve yüzümüzü kullanırsak sesiniz neredeyse, yani Türkçe ise Türk içerikleri yani Türk kişilere önereceği için az izleneceksiniz ama aboneniz daha fazla arttığı için zamanla daha fazla izlenmeye ve daha fazla para kazanmaya başlayacaksınız. Şimdi yüzünüzü ve sesinizi kullanmadan video üretimine bakalım. Eğer videonuz sessiz ve yüzsüzse, yüzlü de olabilir, bu önemli değil. Sessizse eğer videonuz globale açılabilir. Tabi doğru SEO'larla, yani doğru arama anahtarlarıyla, doğru başlıkla yurt dışına, yani tüm dünyaya videonuz açılabilir. Yüzünüz ve sesiniz olmadan yani sessiz bir içerik üreteceksiniz. Bunu kendiniz yapay zeka ile de seslendirirseniz aynıya denk gelecek. Eğer hangi dilde seslendiriyorsanız o ülkenin vatandaşlarına videonuz önerilmeye başlayacak. Videonun dili, videonun zamanı ve saat dilimi, paylaşılan saat dilimi çok çok önemli bu konuda sizlere yurt dışına açmak için. Hemen ikisini karşılaştıralım. Ses ve yüzümüzü kullandığımız, sesimiz ve yüzümüzü kullanmadığımız. Yani burada sesim de olabilir, yüz de olabilir. Bunu es geçiyorum. Ses ve yüzümüzü kullandığınız, yani şu an benim yaptığım gibi, ve ses ve yüz olmadan sadece müzik, efektlerle yaptığınız bir video. Burada bir kitleniz olacak. Burada ise bir kitleniz olmayacak doğal olarak. Şimdi kitleniz var ve yok. Ne olacak şimdi? Ses ve yüzünüzü yaptığınızda belirli bir ülke için içerik üretmeye başlayacaksınız. Sadece Türkiye'den. Ve TR yazalım. Ama ses ve yüz yoksa global. Bu videonuz Türkiye'de popülerken yurt dışında popüler olduğunda yurt dışından daha fazla kazanç sağlayacaksınız. Yani Türkiye'den 1000 görüntüleme 10 TL kazanıyorsanız globalden 100 TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu tamamen farazi bir rakam. 50'nin altında olanlar da olabilir. 500'ün üstünde olanlar da olabilir. Ortalama olarak söylüyorum. Yani biz ülkemizde 1 dolar kazanıyorsak yurt dışında 10 dolar kazanılıyor olarak değerlendirebiliriz. Bunların hepsini toplayıp sadece Shorts olarak değerlendirirsek kendimizi ise Shorts da arkadaşlar sizi çok fazla ülkeye öneriyor. Hangi zaman diliminde paylaştıysanız, YouTube o videonuzu hangi zaman diliminde önermeye başladıysa o ülkeye göre o ülkeden izlenme almaya başlıyorsunuz. O yüzden sesli paylaşırken o ülkenin, yani hangi sesle paylaşıyorsanız o ülkenin sesinin müsait olduğu vakit, yani ben Türkçe içerik paylaşıyorsam öğlen saatlerinde bu videoyu atarsam öğlen saatlerinde kimse bu videoyu izlemeyecek. Neden? Herkesin, yani bu videoyu izleyeceklerin bir işi var. İşte çalışıyorlar. Ama akşam saatlerinde 6-7 gibi atarsam insanlar müsait olduğu vakitte bu içeriği aradıklarında tamamını izleyebilecekler. Bu da sizlere otomasyon hakkında bilinmesi gereken şeyler. Gelelim niş fikrine arkadaşlar. Niş fikri bana göre tamamen YouTube'da gezinilerek bulunan bir şey. YouTube'da ne kadar çok vakit geçirirseniz o kadar iyi nişler bulabilirsiniz. Bir kanal açıyorsanız YouTube'da gezinmeniz gerekiyor. YouTube'a veri vermeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Eğer siz YouTube'da gezerken önünüze hangi içerikler çıkıyorsa, en çok hangileri varsa, yani siz short'tan sürekli kaydırın. Beğendiğiniz bir içeriğin kanalına girin. Örnek veriyorum. Şuradan en üstteki şu çok izlenmiş. Hemen basıyorum buna. Kanalına girdim. 14.000 abonesi var. Yapacağım şey bu. Hemen devamına bakıyorum. Bu kanal ne zaman açılmış? Bakın. 7 Ocak'ta açılmış. Şu an
Yani yaklaşık 23-24 gün olmuş. 23-24 günde 4,5 milyon izlenmiş bu kanal. Bakın içeriklerini bir gün önce paylaştığı 185 bin, 43 bin, 1,3 milyon 3 gün önce paylaştı ve bunlar 8 dakikalık videolar. Gördüğünüz gibi. Kanalın ilk videolarına bakalım arkadaşlar. İlk videolar izlenmiş mi? Mesela kurtarma. 1 dakikada bak 600. 4 dakikaya çıkarmış. 120 bin izlenmiş. Daha sonrasında dikkat ederseniz 1 dakikaya düşürmüş. 1,2 bin. Bak dakikasını artırdıkça izlenmeler artmış. Dakikası artırdıkça izlenmeleri artmış. Daha sonrasında ne yapmış? Bakalım. 3 dakikada bak bir sınırlamasını bulmuş. 3 dakikadan düşürmüş, izlenmeler azalmış. Yapacağımız şey aslında bu. Bu kanal nasıl başarılı olmuş? Geliyoruz. Bakın. Bu kanal 1 dakikalık videolar attığında izlenmemiş. Ama son zamanlarda 8 dakikanın üstünde videolar atmaya başlamış. Tam 8 dakika, 11 dakika. Attığı videolar 1 milyon, 130 bin. Burada şu önemli. Bakın burası çok çok önemli. Yapmanız gereken şey bir içerik çıktığında, bir içeriği yakaladığınızda. Şu an bu popüler bir içerik değil mi? Evet, popüler bir içerik. İlk başta yani 3 hafta önce 1 dakika atılıyorken, işte 3 dakika atılıyorken siz direkt 8 dakika atacaksınız. Bakın bu video paylaşıldıktan sonra şundan da emin olun. Bu videoların 25 dakikaları daha çok izlenmeye başlayacak. Eğer 1 saat yapan varsa ve günlük paylaşan bir kanal varsa emin olun çok çok izlenmeye başlayacak. YouTube'da budur. 1 dakika, 3-5 dakika arası, 8 dakika, 20-30 dakika arası ve 1 saat. Bunları yaptığınızda yani bak içerik hazır size. Bu içeriği 25 dakika boyunca yapın. Kanalınıza yükleyin. Başarmama gibi bir şansınız yok. Yani şu kanal şuradan şu videodan 10 bin dolar kazandı neredeyse. Tek videoda iş bitti. Daha sonra yani bunları siz düşünün. Gelelim bakalım farklı nişlere. Hani YouTube'da gezinerek niş bulduk. Şuna gelelim. Google Trendler arkadaşlar. Burada dünya genelinde nerelerde arama yapıldığını, hangilerinin popüler olduğunu buradan bulabilirsiniz. Mesela yapay zeka yazalım. Yapay zeka. Bakalım neler ünlenmiş. Dünyada en çok neler aratılmaya başlanmış. Bakın. Türkiye'de tamam. Türkçe yazdığım için yapay zekayı Türkiye'de %100 diyor. Türkiye olarak bulmuş. Hangi illerin daha fazla izlendiği. İşte bakın. Burada Sora yazılım, Alara konu, boykot konu. Daha sonrasında Sora, yapay zeka sarılma, İsmail Saymaz yapay zeka, Alara X. Bunlar popüler konular. Sora'yı anlatın. Yapay zeka ile sarılma, efektleri yapın. Sürekli yapın paylaşın. Ama insanlardan farklı olmaya çalışın. Neden? İşte onlar Elon Musk'la Trump'ı mı yaptı? Sen daha farklı bir şey yap. Onlar Lionel Messi ile Ronaldo'yu mu yaptı? Sen daha farklı bir şey yap. İnsanların önüne çıkar. Bakın şunu yazalım. Yapay zeka ile yapılan bir görseller nerelerde ünlenmiş? Bakın Yalova'da bizim ülkemizde çok ünlenmiş. Bakın Squid Game'in AI'ları çok fazla izlenmiş. Thanos karakter çok fazla izleniyor. Siz de bunun aynısını yapabilirsiniz. Bakın Squid Game görüyorsunuz ya Harry Potter'ın yapmaları. Kalamar oyunu, ölüm oyunu. Buraya gelip aklınızdaki içerikleri yazın. Yani nişinizi belirledikten sonra buraya yazın. Size burada neler yapabileceğinizi öğrenin. Bakın çok basit bir şekilde. YouTube'da gezerken şöyle bir video denk geldiniz. Bu video ne? İnsanı kedi gibi düşün. Yani kediyi insan gibi düşünmüş. Kediye insani karakterleri giydirerek bunu yapmış. Ve bu kanal bakalım 3,16 bin yani 3160 abonesi var. Haziran'da açmış bu kanalı. Bakalım son videolar yüklemelerine. Bakın bir gün önce 6.000, bir gün önce 10.000, bir gün önce 7.000, 8.000, 10.000. Stabile bindirmiş. Bu kanal ne zamandan video üretiyor? 2 haftada. 2 haftada 376 bin görüntülenme almış ve para kazanmaz açık bir kanal. Geziyoruz. Daha fazla neler olabilir? Az önce Round By dedim. Yani yapay zeka ile filmleri değiştirmek. Hemen Squid Game'e girelim. İnsanlar neler yapıyor bakalım. Bak
Şuradaki videoda bu video 5 saniyeye kadar alabilirsiniz. Hatta 6 saniyede 5 saniye kadar almanız daha mantıklı. Bakın. Şurada tam bak 9 saniye kullanmış ama şurada videolar atlaya atlaya gidiyor. Buradan bu saniye atlıyor. Bir ay kesmiş. Yani siz bir videonun böyle soluksuz olarak 6 saniyeden daha fazlasını alırsanız telife girersiniz. Buna yorum yaparak kazanabilirsiniz. Mesela sesi yok. Arkaya bir tane müzik koymuş. Hiç diziyi de almamış. Bak şimdi yapay zeka ile üretilen kısmına geleceğiz. Yapay zeka bak ses efekti. İnsanları böyle hani merak uyandıracak. Zaten bu aranacak değil mi? Squid Game aranan bir şey. Aranan bir şeyi yapay zeka ile değiştiriliyor. Bakalım. Bak. Bu birinci bölüm yanlış desem. Şu an Squid Game 2 çok ünlü. Çocuk için bir şeyler yapmış. Ben kendimin yaptığını göstereyim size. Kendi videomu. Squid Game dünyada ünlenmiş bir dizi. Ben de dedim ki bizim Türkiye'de hangileri izleniyor en çok? Mesela Kurtlar Vadisi babaların infazı diye bir şey yaptım. Hemen buradan izleyebiliriz. Ben tabii direkt müzik koymadım. Mesela müzik koyabilirmişim. Hani anti yapmaya çalıştım. Ölme Çakır diyor burada gülüyor mesela. Sanki hani içten içe istiyormuş gibi. Bu şekilde ben de hani kendimizce yorumlar yaparak yapay zeka ile ürettirdiğimiz içerikler bunları siz de yapabilirsiniz. Ben Türkçe de yani Türkçe olarak yaptım. Sizin beğendiğiniz ne var? Örnek veriyorum İspanyol bir dizi izliyorsunuz ya da işte günlük diziler izliyorsunuz. Yapın. Ünlenen sahneleri yapın arkadaşlar. Yani şu an bu tutuyor. Tutan şeyi devam ettirin. Bununla göstereceğim şey 26.000 gösterim. Hani bu içerik tuttuğu için YouTube bunu gösteriyor. Arkadaşlar ben bunu ne zaman yayınladım? Bakalım. 3 gün olmuş. Tam 3 gün olmuş. 26.000 gösterim. Ve tıklama oranı 4 olmasına rağmen. Yani çok düşük bir tıklama oranı var. Evet ama çok fazla kişi öneriyor. Yani normalde şunu onlarda olmasa bu kadar kişiye göstermez. Ama içerik popüler olduğu için daha fazla kişiye gösteriyor. Devam edelim. Bakın. Şu çok ünlü bir yani şu her zaman YouTube'da geçerli olan bir niştir. Kedi. Yani insanlar kedi yani daha doğrusu insan herkes seviyor. Kediyi sevdikleri için kedinin yaptığı şeyler böyle merak uyandırıyor ve izliyorlar. Bakalım şu kanal Aralık'ta açılmış ama şöyle son yüklenenlere bakalım. Bir yıl bak hep kedi paylaşmış. Bir yıl, 8 ay, 5 ay paylaşmış. Bakmış izlenilmiyor. Bak değişen bir şey yok. Daha sonrasında yapay zeka ile ürettirmeye başlamış. Bak yapay zeka ile ünlü şeyler. 2 haftada 57 bin, işte 2000 izlenmiş, 45 bin. Yaptığı şey ne? Popülerliği devam ettirme. Hemen şöyle bakalım. Ne yapıyor? Kedi pizza hamuru açıyor. Bak, çok basit bir şekilde bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar hani bu içerikler devamlı olduğu için siz kanalınızı sürekli güncel tutmanız lazım. Ben bir tane içerik ürettim. Kurtarma videosu. Video 120-130 binlerde izlendi. 2000 saat falan izlenme aldı kanalın. Şu an yavaşladı. Niye? Çünkü benim ürettiğim şey değişiyor. Ben de onu değiştirmem gerekiyor. Yani hep buzullarda mı kurtarma oluyor? Sen bunu değiştirmen lazım. İşte 3 dakikalık mı üretiyordun? 8 dakikaya çıkarman lazım. Yani emek olmadan asla YouTube'da gelişme olmaz. Ya çok popülerliği ilk başta yakalayacaksın, trende kapılacaksın, bir anda uçup gidecek ya da işte sürekliliği sağlayacaksın. Ben YouTube'da yaptığım videoları sürekli kaydediyorum arkadaşlar. Kanallara abone oluyorum. Kanallar asla bakın siz YouTube'a veri vermeden asla sizi geliştirme yapmaz. Bu kanalı tamamen kopyalayabilirsiniz. Bu kanal ne zaman kurulmuş? 5 Aralık'ta kurulmuş ama 2 yıl 3 yıl yani 2 yıl olmuş kanal kurulalı. Son videolara bakalım. 11 bin, 13 bin, 12 bin, 40 bin, işte 16 bu şekilde ama bakın her gün video atıyor. Her gün video atıyor. Ve ne yapıyor? Bak çok basit. 1 dakikalık video atıyor. Aynı kanalı 8 dakikalık videolara yap. Gör bak nasıl para kazanıyorsun. Biri 8 mi yaptı? Herkes 8 mi yaptı? 25'e çıkar. Gör bak nasıl paralar kazanıyorsun. Sizler içerik fikri bak bunlar. Şunun aynısını 8 dakika yap. Bunun aynısını 8 dakika yap. Ve 41 saniye video.
16.000 izlense ne, izlenmese ne. Ama sen 8 dakikalık bir video yaptığında 16.000 izlenirse sen artık asgari ücretten daha fazla kazanmaya başlayacaksın demek bu da. Şimdi ne yapalım? Bir tane içerik belirleyerek kanalımızı açmaya başlayalım. Kanalımızın ayarlarına bakalım. Şimdi siz bu şekilde bir kurtarma videoları yapmaya karar verdiniz. Ne? Şu. Kutup ayısı zarar görmüş. İşte yapay zeka ile bak çok basit bir şekilde yapılan videolar çok önemli değil bak. Sürekli değişiyor. Fark ederseniz sürekli değişiyor, sürekli değişiyor, sürekli değişiyor. İnsan kurtarıyor. Böyle bir video yapmaya karar verdik. Şimdi nişimize karar verdikten sonra artık kanalımızı kurabiliriz. YouTube Stüdyo'ya tıkladık. Bir tane kanal ismi. Hemen şuradan özelleştirmeye girelim. Bu benim yaptığım bir kanal. Kanalın ismi. Buradan nereden yardım aldım? ChatGPT'den yardım alarak yapacağım içeriği anlattım YouTube'a. Hemen gelin anlatalım. Merhaba. Evet, akıl yürüt şeyi gelmiş. Merhaba, ben bir kurtarma YouTube kanalı açacağım. Bana kanal ismi öner. Bakalım isimleri önermeye başlayacak. Mesela şu. Buzul Denizi Kurtarma, yani Buzul Denizi Kurtarma Timi gibi. Yani güzelce size içerikler sunun. Buradan beğenirsiniz. Beğenmezseniz ChatGPT'yi değiştire gidersiniz. Polar. Polar zaten kutup ayısının Polar 1. Ben böyle düşünerek bunu kurmaya karar verdim. ChatGPT'den isminizi aldınız. Daha sonrasında geldiniz, isminizi koydunuz. Herkes açık kullanıcı adını aldınız. Bir tane profil resmi yapmanız gerekiyor. Hemen gelelim. Siz kendiniz de yapabilirsiniz. Yapamazsanız da ChatGPT'den yardım alacağız. Nasıl yardım alacağız? Şunu sevdim diyelim. Bunu kullanacağım. Şimdi bana bununla alakalı bir profil resmi ver. Promptu ver diyelim daha doğrusu. Promptunu alalım. Şimdi bu promptta ne yapacağız? Birkaç siteden görsel üreteceğiz. Kendi üretmeye başladı. Tamam, kendi üretsin bakalım güzel mi değil mi? Mesela bence çok güzel üretti. Yani şu an beğenmeyecektim ama bence güzel üretti. Bunu indirelim. Siz beğenmediğiniz varsayıyorum. Direkt prompt ver diyeceğiz. Tamam mı? Prompt ver. Evet, prompt oluşturuyor. Biz size şöyle Piclumen'i önereceğim arkadaşlar şimdilik. Piclumen şu anlık ücretsiz, sınırsız olarak fotoğraf üretebileceğiniz bir site. Hemen YouTube kanalımda da böyle görsel üretebileceğiniz, sınırsız görsel üretebileceğiniz siteleri önceden açıkladım. Oradan da yardım alabilirsiniz. Hemen geliyorum. Bunu kopyaladım. Buraya yapıştırıyorum. Buradan Piclumen Art V1 seçili olması gerekiyor. Buradan da yatay videomuz olacağı için yatayı seçtik. 2 tane görselimizi üretebiliriz. Tıkladık. Şu an görsellerimiz üretilsin. Mesela görsellerimiz üretildi. Şu da güzelmiş. Beğenmediğiniz yerler varsa ChatGPT'ye geleceksiniz. Arka plan daha güzel olsun. Bu şekilde istekleri vere vere böyle görsel üretiyorsanız zaten 3 tane hakkınız var. Bunu durdurabilirsin. Şöyle yazarsınız. Prompt'ta arka planı daha güzel ver. Prompt dediğinizde size direkt prompt verecektir ama direkt prompt demeden verirseniz kendi ücretli hakkını bitirmeye çalışacaktır. Ücretli hakkını bitirmeden böyle önemli işlerinizi hallederseniz daha iyi oluyor. Buraya geldim, tıkladım. Şimdi yapmanız gereken şunu beğendiniz. Size bunu da söyleyeyim. Bunu beğendiniz. Buna tıkladığınızda şurada seed kodu var. Bu kodu alırsınız. Tamam mı? Kopyalayalım. Bunu kopyaladım. Şunlara bakalım bak. Güzel olmuş. Şu an çok daha güzel oldu. Rescue olması lazım bu. Bunu değiştirmek istiyoruz. Buna birkaç eklememiz yapmamız gerekiyor. Bunu yapalım. Hemen buradan seed kodunu kopyalıyorum. Daha sonrasında bu ayarlara tıklayarak
Fixed'den seed kodunu veriyorum. Yani artık şu görsele göre bana görseller üretecek. Mantık bu aslında. Şuradan şuna böyle daha vurgulu olması için 2 nokta koyuyorum. Tekrar ürettirmesini sağlıyorum. Yani buna benzeyen görüntüler oluşturmak için buradan seed kodunu kullanmamız gerekiyor. Bu zaten çoğu sitede var arkadaşlar. Sadece bunu bilmemiz gerekiyor. Görselimizi oluştursun. Videonun başında söylediğim gibi burada düzeltmek istesek burayı düzeltebiliriz. Ama bizden ücret istiyor düzeltmek için. O yüzden daha düz yazılanları, daha iyi olanları tercih edeceğiz. Şunu tercih ediyorum. Bunu indireceğim. Hani dediğim gibi bunu düzeltmek istersek eğer yapacağımız düzeltmeler ücretli, yani premium olmamızı istiyor. Bu yüzden hani görseller üretirken bazı hataları işte otomasyonda buradan zorlanıyoruz ücret ödemediğimiz için. Bunu indirdik. Hemen değiştirip yani yükleyeceğiz. Bak çok güzel bir şekilde yükledik. Mantık, bizim yapacağımız içerik direkt bir insan gördüğünde buzullardaki kurtarma olarak değerlendirebilir. Buradan bir kapak fotoğrafı yapmamız gerekiyor. Kapak fotoğrafı içerisinde nereyi kullanalım? Canva'yı kullanabiliriz. Ücretsiz olarak kullanabiliriz. Ücretli olanları kullanmadan işimizi görürüz. Burada da size önereceğim şey arkadaşlar, Google'a YouTube kapak fotoğrafı boyutunu diye aratıp görsellere girin. Direkt direkt şuna benzeyen şunu indirebilirsiniz. Bunu indirin. Resmi farklı kaydet. Masa üstüne kaydedeyim. Neden bunu indirdiğimi hemen söyleyeceğim. Burada tamamlıyoruz. Eğer siz telefondan izliyorsanız bu kadar alanı göreceksiniz. Tabletten istiyorsanız bu kadar bir alan, bilgisayardan izliyorsanız bu kadar bir alanı göreceksiniz. Eğer TV açarsanız da TV'de tamamı gözükecek. O yüzden buna uyarak yapmamız gerekiyor görsellerimizi. Hemen şu görselimizi atalım. Tabii derseniz ki ya ben ücret ödemek istiyorum, ücret yapmak istiyorum. Buraya gelirsiniz. Sihirli genişletme var. Tıklarsınız. Direkt tek bir görseli buna göre genişletirsiniz. Bakalım Canva'da ücretli olarak nasıl genişletiyor. Bunu da görmüş olalım. Yani ücretli de yapmak isteyenler olabilecek, ücretsiz de yapmak isteyenler olabilecek. Bekleyelim artık buranın dolmasını. Şimdi genişletti. Aslında bizim şuraları genişletmesi yeterli. Burası daha ön planda olacağı için. Şu şekilde şuraları kırpabilirim. Yani televizyon çok önemli değil arkadaşlar. Televizyon olmasa da olur. Şurayı büyüterek tamam. Şu an görselimizi ortaladım. Biraz daha büyütelim. Görselimizi büyüttük. Eğer siz yapamasaydınız ne olacaktı? Şunları ekstradan alıp gelip yanına koyacaktınız. Bu şekilde kapak fotoğrafımızı da oluşturabiliriz arkadaşlar. Hemen indir diyerek buradan 5000'e kadar alıyor. Bir sınırlandırma koyarsak daha iyi oluyor tabii ki. Şu an hani ücretli olarak sadece genişletme yaptık. Genişletme yapmasaydık da şurayı kendimiz uzaklaştıra yapabilirdik. Hemen buradan değiştir. Yani siz yeniden oluşturacağınız için bunu yüklüyoruz. Bakın direkt kendisi seçti. Tamamen oturdu. Şimdi yapacağımız içerik açıklamada kanalımızın insanlar geldiğinde, yani az önce ben hemen bir videoya girince kanal açıklamasına bakıyordum ya. Oraya geldiklerinde ne karşılaşacaklar? Hemen ChatGPT'ye geliyoruz. Zaten anlattık bir kurtarma videosu yapacağımızı. Bana bir kanal açıklaması ver. Türkçe olsun. Ben İngilizce yapıyorum ama Türkçe isteyelim. Türkçe konuşalım. Buzullarda hayat kurtaran kahramanlar. Güzel bir giriş. Buzullarda mahsur kalan ve tehlike altında olan hayvanları kurtarmak için çalışan cesur ekiplerin hikayelerine tanık olun. Bak, direkt içeriğimizi anlattık. Kutup ayıları, foklar, penguenler, diğer vahşi yaşamın zorlu doğa koşullarında nasıl hayatta kaldıklarını ve kurtarma operasyonları nasıl gerçekleştiğini izleyin. Bakın, kanalımızı birebir anlattık. Daha sonrasında şurada daha ilgi çekici, yani insanları böyle bunaltmadan
acil kurtarma operasyonları yaptığımız içerikler anlattık. Huzurlarda hayat kurtaran kahramanlara katılın ve doğayı koruma yolculuğumuza destek olun. Bakın, abone olmamızı ve işte abone olmasına da teşvik ettik. Güzel bir açıklama oldu. Biz ne yaptık? ChatGPT'yle sadece konuşuyoruz. ChatGPT bizim için yapıyor. Sizde emoji olmazsa emoji olarak sorun, emoji olarak size versin. Kanalımızın açıklamasını da yaptık. Yani siz global bir içerik yapacağınız için o yüzden bunlar İngilizce olarak yapıyorum. Yani siz Türkçe de olarak yapabilirsiniz. Burayı Türkçe olarak yaptığınızda zaten direkt Türkiye'den önerilmeye başlayacaksınız. Burası da aynı şekilde, burası da. Kapak fotoğrafınızda da Türkçe içerikler varsa direkt Türkiye'den önerilmeye başlayacaksınız. O yüzden kapak fotoğrafı, açıklamalar, işte etiketleriniz, kullanıcı adınız, her şey global açılmak istiyorsanız global dillerde olması gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında burada yapacağımız bir ayar yok. Ana sayfa sekmesinde de burayı açmanızı tavsiye ediyorum. Gelen izleyiciler kendilerine özel videolar, kısa videolar vesaire bunları görsün. Yayınla diyelim. Kanalımız artık yaptığımız ayarlara göre şekil alsın. Kanalımıza gidelim. Kapak fotoğrafımız biraz geç oluyor normalde. Kapak fotoğrafımız da birazdan gelecektir. Bu sırada da yapmamız gereken şey ayarlara gelmek. Buradan para biriminiz çok önemli değil. Hangisini yaparsanız yapın. AdSense'i hangi hesaba bağlarsanız o para biriminde yatacak. Yani ben Türkiye olarak bağladığımda Türkiye'den ödeme alacağım için o benim hesabıma Türk parası olarak yatacak. TL olarak yatacak. Kanala geliyoruz. Temel bilgiler. İkamet edilen ülke sizin içeriğinizi etkilemez arkadaşlar. Burada anahtar kelimeler. Yani siz neler yapıyorsunuz? İçeriklerinizin anahtar kelimeleri buraya alacaksınız. Size şöyle bir kanal önerebilirim. Keyword Tool arkadaşlar. Burada YouTube'a tıklarsanız İngilizce olarak mesela Polar 1 diyelim. Polar 1 hakkında size en trend kelimeleri verecek. Tabi ücretli alırsanız orası çok ayrı bir konu. Bakın şunlar en üstler. Polar 1, Polar 1 Attack. Bu şekilde. Daha sonrasında şuraya şöyle Rescue yazalım. Kurtarma olarak Rescue 911 Boots Me. Buradan günlük olan, yani buradan ünlü olan böyle arama trendi daha fazla olan kelimeleri, anahtar kelimeleri bulabilirsiniz. ChatGPT'den de yardımcı olabilirsiniz. Bana kanal etiketi verir misin? Bak, size kanal etiketleri veriyorum. Ama tavsiyem direkt burayı kopyalayıp yapıştırmayın. Size şöyle bir tavsiye vereceğim. Hemen notlara giriyorum. Yeni bir bölüm açıyorum. Çizime tıkladım. Arkadaşlar, anahtar kelimeler. Tamam mı? Şöyle böleceğiz. Çok yamuk böldüm. Şöyle böleceğiz. 1, 1, 2, 3'e böldük. Şimdi şunun %30 olduğunu düşün. Tamam mı? Şunun %30 olduğunu düşün. Şunun da %40 olduğunu düşün. Burada benimle alakalı, yani benim kanalımla alakalı. İnsanlar, mesela ben şu an sizlere anlatarak, yüzümü göstererek içerik ürettiğim için insanlar beni nasıl buluyor? Bak, Mehmet Nohutçu olarak buraya yazabilirim bunu. Adımı soyadımı yazdım, Mehmet Nohutçu. Daha sonrasında yaptığım içerik ne? Yapay zeka ile eğitici videolar üretmek. Yapay zeka ile viral videolar üretmek. Yapay zeka ile görseller üretmek gibi. Şimdi kanalımızla bağlantı kuralım. Arama kurtarma, zorlu hayat koşulları, işte imkansız hayat kurtarmalar, hayvan hayat kurtarmaları, buzullarda hayvan kurtarma, buzullardaki zorlu ekip, zorlu maceralar gibi, yani geniş ve kanalınıza hitap eden. Yani siz bunu oluşturmak istiyorsunuz. Biri hayvan kurtarmaya girdiğinde sizin videolarını izlemek için buraya %30'unun, tamam mı, bunlarla olması lazım. Daha sonrasında bu %30'un ne olacak? Genel konular. Yani genel popüler konular. Senin kurtarman işte balina mı? Balina kurtarıyoruz, tamam mı biz? Balina mı? Burada ünlenen şeyler ne? İşte kutup ayısı ünlenmiş. Buraya kutup ayısı yaz. Daha sonrasında işte kutup ayısının arılarla mücadelesi. Sen bunu yaz. Daha sonrasında işte çölde kaplanın zor anları. Bunu yaz. Şimdi bunu niye yazdırıyorum biliyor musun? Hadi %30 olma. Hadi %30 olmasın, %20 olsun.
Geniş kitlelere hitap edebilmek için. Şimdi bak, bunlar da bir arama aslında, değil mi? Arama bunlar. Ama buzulda gerçekleşmiyor. Seninki buzulda gerçekleşiyor. Bunlar çölde gerçekleşiyor. Eğer bu insan çöldeki bir kurtarma izliyorsa senin videonu da izleyebilir. Bu yüzden yani senin videona yakın bağ kurabilecek, yani senin videona yakın bağ kurabilecek etiketleri de bulundurma. Daha sonrasında şunu %20, bunu da %50'ye çevirelim dedik. Bu tamamen videonla alakalı. Kutup ayısıysa kutup ayısının zorlu hayat mücadelesi, kutup ayısının hayatta tutunması, kutup ayısını esrarengiz kurtuluş, kutup ayısının esrarengiz işte yaraları, kutup ayısının üzerindeki midyeler gibi videonun direkt videonla alakalı. Şimdi etiketlerde ne yaptık? Herkesin daima ilgisini çekecek etiketler kurduk. Geniş kitleye hitap eden içerikler kullandık ve bizim videomuzu açıklayan etiketler kullandık. Bakın, bu çok önemli bir detay. İzlenmeleriniz bunu yaptığınızda gerçekten çok fazla artacak. Bunları ayarladınız. Daha sonrasında da gelişmiş ayarlara geldiniz. Kanalınız çocuklara özel mi yapıyorsunuz? Burası önemli. Çocuklar özel yapmayacağız. Çocuklar özel değil. Daha sonrasında hani uygunsuz, ben zaten kendim kontrol ediyorum bunları. Ads reklam demek, yani reklamlarla izlenme almak isterseniz bunu da bağlayabilirsiniz. Benim hani izleyenler benim videolarımdan klip oluşturabilir mi? Yani sana tepki gösterebilir mi? Gösterebilir. Sıkıntı değil. Şu önemli. Yapay zeka ile %100 yapay zeka ile içerik üretiyorsanız üçüncü taraf şirketlerin kanal içeriklerini kullanarak yapay zeka modellerini eğitmesine izin ver. Yani sen yapay zeka ile içerik ürettiğin için senin yapay zekalarını kullanarak daha iyilerini oluşturmak istiyor yani bu şirketler. Yani örnek veriyorum. Biz de aynı Pictomane'i kullandık. Bu şirket senin ürettiğin görseli görüyor, videoyu görüyor. Diyor ki daha fazla, daha iyisini şununla üretebiliriz diye araştırma yapıyor. Hepsine izin veriliyor. Bu önemli. Emin olun, bunu yapınca daha fazla izlenmeleriniz artacağını bilebilirsiniz. Özel uygunluk. Bunları tamamen tamamlayın arkadaşlar. Zaten şunu kanalınızın bir ihtar olmadığında sıkıntı yok, hemen veriliyor. Buraya geliyorsunuz, telefon numaranızı doğruluyorsunuz. Telefon numaranızdan sonra da burada videolu doğrulama ya da geçerli kimlik. Ben genelde geçerli kimlik yapıyorum. Kimlikle doğrulamak YouTube'a biraz daha güven veriyor. Bunları yaptınız. Daha sonrasında yükleme varsayılanlarına geldiniz. Bir tane açıklama, böyle videolara bir açıklama yapmamız gerekiyor. Yani bunun üstüne ekleyeceğiz. Yaptığımız içerikle alakalı. Yani bir işte dedik ya, kutup ayısını kurtarma. Kutup ayısıyla alakalı üste biraz bir şeyler ekleyeceğiz. Şu sabit kalacak. Yani bizim kanalımızı, videolarımızı anlatan bir içerik kalacak. Liste dışı yapmamın nedeni ise arkadaşlar, ben hani telif olabiliyor. Bazen ses kullanıyoruz, müzik kullanıyoruz. Bu telifleri önceden görürsem videoyu siliyorum. Hemen düzenleme programından o videoyu, yani o sesi değiştiriyorum, tekrar yüklüyorum. O yüzden liste dışı paylaşıyorum. Burada dediğim gibi etiketleri, yani bu popülerlik, işte az önce anlattığım etiket olayını burada da ben gerçekleştirmişim. Bunları da bazı videolarda hepsini ortak kullandım. Değiştirmem gereken şeyler varsa da değiştirerek yeniden oluşturuyorum. Bunu da hallettik. Başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar burada. Bunları yaptıktan sonra yapmanız gereken 2 gün beklemek. Kanalınızı açtınız, bekleyeceksiniz. Bu beklediğiniz alanda da yapacağınız içerikle olan her şeyi gidip YouTube'dan izleyin. Sadece yapacağınız içeriği izleyeceksiniz. Başka bir şey değil. O kanala abone ol, ona abone ol. Yani 100 tane yapan içerik varsa 100'üne de abone ol. Neden abone ol? Bak, bu bir rakip analizidir. Yani senin rakiplerin ne yapıyor? Adamın ya abi, ya işte Mehmet, adamın 1000 abonesi var. Ben abone olursam daha fazla izlenmesi, daha fazla popüler olacak. Öyle bir şey değil. Sen videolarını az izlersen, yani şöyle yaparsan, bak bir insanın videosunu, tamam mı? Şu an önüme geldi şu, tamam mı? Ben bunu izlemedim. 5-10 oldu, izlemedim. Bak, bana gösteriliyor izlemedim. Gösteriliyor izlemedim. Ama ne yaptığını görüyorum. Dipsy'yi anlatmış. Şimdi buraya geliyorum. Benim içeriğimle alakalı ya. Şöyle geziyorum. Bak neler yapmış, neler anlatmış. Böyle detaylı olarak incelemek tabii ki isteyebilirsin. Ben bunu yaptığımda bu kanala kötülük yapıyorum aslında. Niye? Bak, 10 saniye videosunda kaldım. Videoyu görüntüleme verdim. Yani 10 kez bana gösterildi. Bir kere görüntüleme verdim. Ve 10 saniye izledim. Bu kanal için kötü bir şey. Böyle düşünebilirsin. Ama ben ne yaptım? O kanaldaki kendimle alakalı şeyleri topladım, verileri. Ona göre kendimi ön plana çıkaracağım. Burada hani dediğim gibi, bak, günlük olan popülerleri öneriyor. Burası sizin tamamen yapacağınız niş olacak.
Bu nişleri ayarlamanız gerekiyor. Hemen şöyle kanalımızı görüntüleyelim. Bakalım. Evet. Güzelce kanalımız oluşmuş. Burada artık videolarımızı paylaşabiliriz. Bunda bir sakıncamız yok arkadaşlar. YouTube'a düzenli içerik üretmek. YouTube'a yani 2 günde bir ise 2 günde bir günde bir ise bir günde bir. Yani siz YouTube'a düzenli içerik üretmeniz gerekiyor. Yani örnek veriyorum, bir kanalı açtınız, 2 gün beklediniz, içerik üretmeye başladınız, içeriğinizi attınız, içerik izlenmedi, bir gün sonra bir daha. İşte bir günlük atıyorsunuz, bir gün sonra bir daha, bir gün sonra bir daha. Bir izlenmeye başladı, videonuz 1 milyon 2 milyon izleniyor, atma, bekle, atma o zaman. Baktın hafiften düşüşe geçti, o zaman at. Zaten onun bitiş ekranıyla yeni videolar önerilmeye başlasın. Ama bazen böyle video attığında o videonun popülerliğini düşürebilirsin. Aklınızda bulunsun. YouTube'a düzenli içerik üretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kanalımızı açtık. Kanalımızı açtıktan sonra gelin içerik üretmeye başlayalım. Bir tane videomuzu üretelim. Bakalım videomuz nasıl olacak. Şimdi ChatGPT'yi kullanabiliriz. Qwen'i kullanabiliriz. DeepSeek'i kullanabiliriz. Jasper var. Onu da kullanabilirsiniz. Copilot var. İşte Gemini var. Kullanabilirsiniz. Bu DeepSeek ile Qwen yeni çıktı. Gerçekten güzel işler yapıyor. Bunları da tavsiye ederim. Ben ChatGPT'den devam edeyim arkadaşlar. Az önce konuşmuştuk kanal ismi için. Şimdi diyorum, anlatıyorum. Buzul bir ortamda. Şimdi bunu anlatacağım. Daha sonrasında bunun daha kolay bir yolunu da göstereceğim. Ama ilk önce emeğimiz olan kısmı göstereyim. Buzul bir ortamda sarı ve yuvarlak midyeler var. Üzerinde değil de biraz daha detay verelim. Sırtında ve karnında sarı ve yuvarlak sarı, siyah ve yuvarlak midyeler var. Arka planda ise buzdağları olacak şekilde bana fotoğraf promptu verir misin? Bak şimdi ben ne yaptım? Anlattım ne istediğimi. Şimdi bir tane versin, bu verdiği şeyi değiştirelim. Beğenmediğimiz yerleri düzeltmeye çalışalım. Şimdi bunu aldım. Nereden? Yine Piclumen'den yapabiliriz. FreePik'ten de yapabiliriz. Dediğim gibi bunu anlattığım sitelerden bunları tamamen yine de söyleyebilirim. Ama FreePik, işte Piclumen, Cree AI, daha sonrasında Leonardo, Ideogram, farklı ne var? Flux varmış. Flux'tan yapabiliriz. Herhalde bu kadar. Bunlar işimizi çok rahatlıkla görür arkadaşlar. Şimdi geldim. Şuradan random'ı geri seçiyorum. Komutumuzu verelim. Komutumuzu nasıl bir fotoğraf oluşturacak görelim. Evet. Şimdi istediğimiz gibi oldu mu? Olmuş. Buzul dağları var. Ama şöyle bir düzeltme yapalım. Donmuş deniz olsun ve güneşli olsun hava. Puslu olmasın. Daha fotoğrafımız daha net olsun. Bak şimdi bunu bir tanesini beğenene kadar düzeltmeler yapmamız gerekiyor. İşte ücretsizin sorunu burada başlıyor arkadaşlar. 250 kişi varmış. Sizi bekletiyor artık. Yani bunların fotoğraflarını ürete en son bir tanesini üretecek. FreePik'e geçelim hemen. Hemen generate diyelim. Fotoğrafımızı üretsin. Burası ücretli olduğu için buraya geçtim. Yanlış anlamayın. Hızlı olduğu için değil. Mesela bu biraz daha çok fütüristik oluşturmuş. Bakalım Pigment nasıl oluşturacak. Aslında şöyle adetini 4 yapalım. 4 tane üretsin. Evet. Bakın aşağı yukarı aynı üretmişler. Şöyle hemen düzeltmemiz gereken
Midyeler daha gerçekçi olsun. Yaptığım şey ne? Sadece görseli oluşturuyorum. Görselle değiştirme komutları vererek ChatGPT yardımıyla değiştiriyorum arkadaşlar. Mesela daha fazla olabilir, daha az olabilir. Vücudun hepsini kaplatabilirsiniz. Buradan da oluşturalım. Yani şu daha iyi. Daha iyi oluşturmuş. Evet. Bence çok daha iyi oluşturmaya başladı. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra tamamen yapacağımız şey bizim kurtarma hikayemize kalmış. Burada yapmanız gereken şey sizin kendinizin oluşturması. Yani ChatGPT'den komple yaptırmayın. Yani fotoğrafları, promptları ChatGPT'ye tabii ki yaptırabilirsiniz. Ama bundan sonraki sahneleri siz yapın. Ne olsun? Kutup ayısı acı içerisinde ayaklarının üzerine düşsün. Otursun. Biraz daha Türkçemizi düzgün kullanmamız gerekiyor. Şimdi bunu yazdıktan sonra hakkımız bitmiş arkadaşlar. Şunu gelin şu promptu tekrar kopyalayın. Buna tıkladıktan sonra kutup ayısı acı içerisinde yere otursun. Üretmeye çalışacak, üretmeyecek. Bir kere buna izin verin. Bir kere oluşturmaya çalışsın bunu. Tamamladıktan sonra istediğimiz şeyleri vermeye başlayacak. Hemen gidelim tekrar oluşturalım. Burayı hiç cümleyi artık kapatıyorum arkadaşlar. Biraz daha hızlı olsun. FreeAI'dan yapabiliriz. FreePik'ten yapabiliriz. FreeAI'da çok beğenerek kullandığım uygulama. Onu da belirtmek isterim. Yani oturdu. Bundan sonra ne olsun? Kurtarma ekipleri gelsin. Turuncu bir helikopter havada uçsun. Ekle diyerek prompta eklemeler yaptım şimdi. Tabii burada turuncu helikopter dedim ama turuncu, beyaz, işte arkası beyaz olan böyle açıklamalar yapabilirsiniz. Detay vermeniz çok önemli. Hemen oluşturmaya devam edelim. Bak hemen turuncu oluştu. Ne olsun bundan sonra bir tane kırmızı elbise giyen adam ve turuncu elbise giyen kadın koruma görevlileri ayısına doğru gelsin. Ben sadece hayal ettiğim şeyi yazıyorum arkadaşlar. Bu her şey için geçerli. Bu kedi olabilirdi, kedinin pizzası olabilirdi, yapacağınız her şey olabilirdi. Sadece hayalinize göre bunları eklemeniz gerekiyor. Tekrar oluşturmaya bastım. Oluştursun. Bak geliyor. Ben şu an komut biraz video gibi verdiğim için iki kişi gösterdi. Bir kişi de sonradan gelecek olarak değerlendirdi. Ama istediğimiz oluşuyor mu? Oluşuyor. Buraya kadar her şey okey. Bundan sonrasını yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani yapamazsanız da şöyle buradaki Mehmet Nohutçu kanalından bu kanala girerseniz de arkadaşlar burada görebileceğiniz yani videoların tamamen nasıl yapıldığı, işte uygulamaları nereden kullanacağımızı, altyazıları nasıl oluşturacağımızı, hikayeleri yani animasyon hikayesi, çocuk hikayesi nasıl yapıldığını, işte niş fikirlerini vesaire bunları buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani daha fazla devam edip videoyu sıkmak istemiyorum. Şimdi asıl önemli olan noktaya geldik. Burası hepimiz için çok önemli arkadaşlar. Şuradan YouTube'a tekrar gidelim. Burası YouTube'muş zaten.
Şimdi YouTube ana sayfamıza geldik. Beğendiğimiz bir tane şeyi bulmaya çalışalım. Bir tane niş bulmaya çalışalım. Kanalda da yok. Direkt Edumama'ya girelim ya. Edumama. Bu bu kanal zaten paranın hepsini toplayan kanal. Kimseye vermiyor kendinden başka diyerek de espri yapalım. Şimdi bir tanesini beğenelim. Hangisini beğenelim? Şu olur mu? Bunu beğenelim. Tamam, buna tıkladık. Şimdi ne yapacağız buna tıkladıktan sonra? Bunu izleyebiliriz. Neler yapmış? Buradan animasyonu değerlendirebiliriz. İşte kurttan dolayı acı çekiyor, geziniyor. Sonra bir kamp çadırının yanına geliyor. İnsandan yardım istiyor. İnsan orayı temizlemeye başlıyor. Su fışkırtıyor. Birazdan fırça gelecek. Sabun oldu işte. Birazdan fırça gelecek. Fırçalayacak. Bıçakla bunları ayırmaya çalışıyor. Bunlar size bir tamamen senaryo altyapılar. Sonra bunu sarıyor, bandajlıyor. İşte en sonunda da iyileşmiş halini koymuş mu? Koymamış. Direkt bandajlı halini koymuş. Olabilir. Şimdi bizim asıl meselemiz şu. Eğer buradan da yapabiliriz. Yani şuradan bir görsel beğendiniz. Nasıl yapacağız ya bunu dediğinizde de olabilir. Ama şuraya tıkladığınızda vidIQ'yu Google Chrome'a ekleyebilirsiniz. Derseniz buradan direkt thumbnailer'ı indirebilirsiniz. Yani kapak fotoğrafını indirebilirsiniz. Ama abi ben işte o kadar şeyim yok. İşte bilgisayardan yapmayacağım vesaire yalan Mehmet diyeyim ama biliyorum ama. Linki kopyaladınız. Google'a bir tane thumbnail download diye bir site herhangi şey fark etmiyor. Buraya gelin. Yapıştırın arkadaşlar. Bunu direkt indirin. İndim inmedim çok detayına giremeyeceğim. Masa üstüne kaydedelim. İndirdikten sonra yapacağımız şey ne? Hemen Flux bir AI'ya girdik arkadaşlar. Buradan oturum açmamız gerekiyor. Burada oturum açmamız gerekiyor. Oturum açalım. Daha sonrasında buralar tabi inceleyebilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Ama bize ücretsiz olan lazım olan şey ücretsiz araçlardan Image to Prompt. Yani görselin promptu. Bu indirdiğimizi yükleyelim arkadaşlar ve Generate Prompt diyelim. Bakın bunu size çoğu kişi vermez. Bu bilgiyi cidden çoğu kişi vermiyor. Size bunu indirtiyor. Ondan sonra yapay zeka sitelerine buna benzeyen bir fotoğraf için şey istiyor. Böyle yapabilirse yapmaya çalışıyorlar. Bunu kopyaladım. Tamam mı? Gelelim bir tane çeviriye. Türkçesi yani İngilizce olarak çalıştığı için Türkçesine bakalım. Resimde bir yandan bir yana olan beyaz kurt yer alıyor. Yara ciddi görünüyor. Derin, kırmızı bir iz ve yaranın merkezinde bulunan karışık bir madde kütlesi var. Bak burayı biz değiştireceğiz. Ne var? Kurt var. Kurtta kurt var. Vay. Kurt, bulanık ağaçlar ve yeşillikler çevrili doğal bir ortamda, orman ortamında olduğu izlenimini veriyor. Kurtun vücut duruşu hareket ederken bir sıkıntı veya rahatsız hissi uyandırıyor. Şurayı silebiliriz. Tamam, bunu artık Türkçesine geçirelim. Bunu sildik. Resimde bu durabilir. Şurada madde kütlesini böyle kahverengi kurtçuk diyelim artık. Kurtçuklar var. Bunu yazdık. Bunu kopyaladım. Tamam. ChatGPT'ye geliyorum. Yeni bir kanal açalım. Bana bunu daha iyi olarak yazar mısın? Bak şu an Türkçesini yazıyor. Hemen İngilizcesini isteyeceğim. Niye İngilizcesini istiyorum arkadaşlar? İngilizcesindeki promptlar çok daha verimli çalışıyor İngilizce olduğu için. Türkçelerde bu çok düzgün değil. Hemen FreePik'e gidelim. Generate edelim. 4 tanesini oluştursun. Bak daha iyisini oluşturmadım. Bak şunu. Nereden aldık? Şu kapak fotoğrafına bakalım. Bak şuradan aldık. Bu kapak fotoğrafı mı? Yoksa şu oluşturduğumuz mu mesela? Gördünüz mü? Aynısını birebir oluşturuyor. Daha sonrasında burada devam edersiniz. Kurt ormanda geçsin. Farklı bir şey üreteceğiz şimdi. Hemen promptumuz oluşsun. Bak ormanda farklı sahnelerden, farklı açılardan
gezinmeleri başladı. Tabi burada şey diyor işte üretemeyeceğini söylüyor. Pigment üretebilirim. Pigment üretiyor arkadaşlar. Pigment'den sınırsız olarak üretebilirsiniz. Daha sonrasında tabi burada konuşma yok. Konuşma olan bir video bulalım. Size bunu da göstereyim. Şimdi bir tane video. Burada kedi piyano çalıyor. Diğer kedi de şarkı söylüyor. Bunun biz de aynısını yapmaya çalışacağız. Ama burada bak bir şarkı var, tekst var. Bunu seslendirmişler. Bunun tekstini almamız lazım değil mi? Bunu değiştireceğiz. Biz de çok bu kadar uğraşamayız yani bu kadar söz yazamayız. Bunun linkini kopyalıyoruz. Sonrasında Antiago sitesine girebiliriz. Tabi burada çok fazla siteler var. Bunları kullanabiliriz. Ve bir tane reklam izletiyor. Ondan sonra siteyi kullanmanıza izin veriyor. Buradan aşağı iniyoruz. Buraya linki kopyalıyoruz ve transkribe tıklıyoruz arkadaşlar ve bekliyoruz. Burada dilimiz İngilizceydi. İngilizce olarak kaldı. Bak bizim şeyi çıkardı. Buradaki yani konuşma metnini çıkardı. Bunu şöyle alalım. HPT'ye bunu yapıştıralım tekrar. Şu müzik yazan yerleri silelim arkadaşlar. Biz de orada kendimiz farklı müzikler ekleyebiliriz. Metin yaz. Aynısı olsun. Bak şimdi teliften bizi direkt kurtaracak. Bak şunu buna benzeyen bir şekilde çevirdi. Şunu kullan ister bunu kullan. Bu şekilde ayırabileceğimiz bir metin yazdı. Bunu da aynı videoyu yaparsınız. Gelirsiniz. Şöyle bir görsel üretebilirsiniz. Hemen şunu yazalım mı? Bakın. ChatGPT'den yardım alacağım. Hatta yardıma direkt şunu da yapabilirim. İndirdim. Yükledim. Generate dedim. Oluşmasını bekleyelim. Bakalım burada hani sahne değişiyor mu? Yani sahneler değişiyor. Siz de birkaç tane değiştirebilirsiniz. Plan hep aynı. Biraz etrafı çekmişler. Mesela örnek veriyorum. Bunlar değişmeye başlamış. Bunların hepsini kendimiz de yapabiliriz. Çok zor değil. Bunu kopyalayalım. Hatta direkt aynısını bile hiç değiştirmeden buraya atalım. Bakalım ne üretecek. Bak çok daha güzel üretmedim bak. Değiştiriverdi. Daha hoş oldu. Daha iyisi oldu. Aynısı. Sen bunları artık kullana kullana bunları yapabilirsin. Yani şimdi de hani bundan sonra da ben görsel üretmekte, video üretmekte zorlanıyorum diyemezsin arkadaşım. Hepsini hepsini yapıyoruz artık. Şimdi gelelim. Bak şunu dedik ya. Dur. Biz kendimiz şu kurttan gidelim. Şu kurtu indirelim. Daha sonrasında gezindiğini indirelim. Şunu indirelim. Bunu indirelim. Ve şunu indirelim. Şimdi geliyorum. Bunun promptunu kopyalıyorum arkadaşlar. Hilo sitesine. Hilo sitesinden ben size gösterdiğim gibi burada kendim bir şeyler yapıyorum. Ben şu an ücretsizini kullanıyorum. Hani bu aylık ücretsizini kullanıyorum. Sonraki aylarda büyük ihtimalle kullanmam. Ya da işte kanal tutturursam devam ederim. Mesela ben görseli verdim. Şu görseli sinsi bir şekilde gülsün ve sinsice sevinsin dedim. Bitti. Çok basit. Ya dur. Burada birkaç tane değiştirdiğim şeyler var. Bak. Yani basitçe şeyler yazar. Ya bunlar değişebilir. Ufaktan çok önemli değil. Yazdığınız şeylere göre şekil alıyor. Bak. Devasa kalsa çıplak olsun. Bitti. Bunları yazıp yapabiliyorum. Hani burada Polat diyor ki gözlerime bak diyor. Buradan da gözlerinden lazer ışını çıkartırdım vesaire vesaire. Bunları yapıyorum. Hemen Quick Create'e tıklıyorum. İndirdiğim görseline burada ben hangisini almıştım? Ayınınkini almıştım. Yapıştırdım. Create dedim. Ben devam edelim. Ayının tek başına ve helikopter olan. Buradan promptunu kopyaladım. Ben hani promptu şu yüzden buradan direkt kopyalıyorum arkadaşlar. Şimdi kurt ormanda gezinsin. İşte verdiğim şeyler doğru gelsin. Hani videomsu olarak anlattığım için, animasyon olarak anlatıp bir görsel prompt istediğim için ben bunu direkt animasyonda da kullanabiliyorum. Bunu da yapıştıralım. Oluştursun. Diğerlerini de yapalım ya. Sınırsız değil mi? Şunu da yapalım. Nerede? Şu. Hemen copy diyelim.
Sadece burada da 5 hakkımız var. 5 hakkımız dolana kadar bekliyoruz. Yani 5 tane videoyu aynı anda 5 tane video aynı anda yapıyor. İkişer ikişer yapıyor yaparken de. Kurta da bakalım. Kurtlarımızı da oluşturalım. Böyle 2-2 olsun. 5. atmaya gerek yok. 2-2 üretsin. Bakalım hani bu animasyonlar işte başta demiştim ya bazı yerlere para vermek gerekiyor. Şimdi ben para vermeseydim bunlar 5 saatte 6 saatte anca olacaktı. Birkaç tane kanal açıp yapardım 5-6 saatte 10 saatte anca olacak. İşte sen burayı beğenmiyorsun ya ben Klink Hilo'dan yapamıyorum. Al sana Klink arkadaşım. Al Klink AI'dan yap. Bak burada LMS geliştir. Tamam mı? 4 tane fotoğrafı üretiyorsun. Hepsini birbirine ekliyorlar. Ekleyelim. Kurtu ekle. Al. Kediyi ekle. Daha sonrasında da şu ayıyı ekle. Bakalım ne yapacak? Çok merak ediyorum. Al. Bunu da ekle. Hiçbir şey yazmayacağım diyecektim. Standart 5 saniye. Yatay olabilir. Bir tane. Bunu 1.6 versiyonunda yaptığını söylüyor. Hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yazmayacağım. Ha, yazmamı istiyor. Hibrit diyeyim ya. Hadi play'de. Oynasınlar. Bakalım ne kadar da yapacak. Sıraya da diyor. Sırada bitti. 4 dakika sonra bu da hazırmış. Bu hazır olana kadar Hilo'ya bakalım. Hilo neler çıkarttı. Hemen şurayı yeniledim. Hemen bakalım neler çıkartmış. Mesela çok güzel değil mi? Bak oldu bitti. Daha sonrasında şu 77'de bunlar da bitti. Ha, bu da tamamlandı. Ona da bakalım. Bak helikopter güzelce uçuyor. Arka planla bak shadow eklemiş. Bak daha keskin. Bu biraz daha flu. Arka plan. Helikopter uçuyor. Çok iyi bak. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde şu an size ya istediğiniz tarzda, istediğiniz videoyu kopyalamayı öğrettim arkadaşlar. Hani bundan sonra da ben video üretemiyorum ama ben video abi diyorum sürekli kusura bakmayın. Ben video üretemiyorum. İşte ben yapamıyorum bunu diye bir şey yok. Bakın istediğiniz tarzda, istediğiniz komutu veriyoruz. İstediğiniz şey ses efekti. Ne kaldı şimdi? Burada ne var? Helikopter ve ayı var. Gelin size ses efekti için bir tane ses söyleyeyim. X'e Y. Tamam mı? Gel. Ya bunun Türkçesini yaz ya. Al. Bak. Ayının seslerini buradan istediğinizi alabilirsin. Daha sonrasında helikopter. Al. Helikopter sesi de. Hatta bak çok farklı sesler var. Efektli gelen var. Daha sonra uzaktan gelen. Dibinde çalışan. Uzaktan geliyor. Güzel. Çok uzak. Yaklaşıyor. Bak. Al. Şu. Bizim videonun tamam. Mesela uzaktaydı. İlk başta uzaktı. Şurada sesi artmaya başlasın. Oldu bitti işte. Bakalım şu daha üretilmemiş. Bunları indireceksin. Daha sonrasında Premiere Pro bir tane edit uygulaması arkadaşlar. Bir tane edit uygulaması hangisi ise. Ha dersen ki ya ben buna ses yapacağım. Ben buna seslendirme yapacağım. Böyle yapay zekalı seslendirme. Geliyorsun Elevon Labs'e. Tamam, Elevon Labs'te bir tane oturum açıyorsun arkadaşlar. Oturum açtıktan sonra sana 10.000 karakter ücretsiz ses veriyor. İstediğin kadar maili istersen bazı böyle mail veren siteler var ya da kendi mailini açarsın. İstediğini yapabilirsin. Mesela ben bunu seslendirmişim. 7350 kredim var. Sen dediğini buradan seslendir. Buradan isimlerini seç. Buradan işte hangi sesi beğendiysen onu seç. Bu tamamen ücretsiz. 10.000 karaktere kadar. 10.000 karaktere kadar. İşte dediğim gibi mail açarak bunları yapabilirsin. Premiere Pro açıldı. New Project diyelim. Oluştur.
Sen burada CapCut kullan arkadaşım. Hiç fark etmez. CapCut olsun, Premiere Pro olsun. Yeter ki sadece bir tane edit programın olsun. Direkt şu ayıyla kurtu yapıvereyim. Geliyorlar. Aynı yanda. Helikopter yukarıda. Tamam mı? Kurt oluşmuş mu? Al kurtu da bakalım. Kurtlar hareket ediyor. Kurt, kurtlar hareket ediyor. Vesaire. Şimdi yapacağımız şey ne? Şunu indirelim. Şunu da indirelim. İkisini de indirdim. Ha sen yok ben ses efektini burada uğraşamam ya ben bunlardan yapmaya gerek yok işte ben kendimi arayamam diyorsan bak gel. Hemen audio'yu yazdım tamam mı? Şu site çakma bir site ve ücretli. Ama ben bununla işimi görüyorum. Ben ücretini 10 dolarını ödedim. Diğerinde mesela şu GitHub'dan buraya gireceksin. GitHub'daki sınır koyuyor. İşte 12 saat sonra tekrar gel gibisinden konuşuyor. Ben buna ücretini verdim. 10 dolar. İstediğim kadar içerik üretiyorum. Hemen buna yükleyeceğim. Ona da yükleyelim ya. Al buna yükleyelim. Sesi oluştur. Sesi oluştursun. GitHub'dan aşağı iniyorsun. Hugging Face Demo diyor. Buna tıkladın. Buraya hemen görselin videomuzu yükleyelim. Videomuzu yükledik. Buraya istediğin bir şey varsa yaz. İstediğin bir şey yazmana gerek yok diyorsan burada kendi doğal olarak sesini üretsin. Ama bak burada diyor ki ekran kartı yani CPU'dan diyor. Yani senin ekran kartını kullanmak istiyor yani. Zaten şu success dediğinde de tekrar ekran kartı kullanımı bitmiş demek oluyor. Bakalım. Ufak bir ayının sesini koymuş. Güzel yine çok fena değil. Burası ne yapmış? Ayın bak burası bence biraz daha iyi üretmiş bu sefer. Bunda daha iyi üretmiş. Bunu indiriyorum. Bunu da indirelim. İkisini de indirdim. Buraya geliyorum. Şu video. Arkadaşlar burada insan olduğunda çok saçma şeyler yapıyor. İçerikler üretiyor. Haberiniz olsun. İnsan yokken gerçekten güzel işler yapıyor diyeyim. Buradan da hemen buraya tıkladım. Bunu yükleyelim. Bekleyelim. Yani şurada 16 saniye diyor ama 16 saniye sonunda bir 16 saniyede senin ekran sürenden yiyor. Yaklaşık olarak 30 saniyede falan. Yani şunun iki katını da yapıyor genelde. Yani oluşturdu diyor. Şu an bu aşağı yukarı oraya vardığında şununla aynı seviyede bitiyor. Onu keşfettim şimdilerde. Bir de oluştura dursun. Evet bu oluştur. Bakalım. Yani çok bunu kullanamam mesela. Helikopterin sesi yok. Hafif bir su sesi gibi bir şey var. Aa, bu gönderememiş. Benim internetimde bir sıkıntı var. Yok tekrar yükleyelim. Sesi oluştur. Evet. Yani buranın da oluşması bekleyelim. Bu sırada bunları ben içeriye alalım. İndirmeler. Şu iki video orijinaldi. Bunu aldım. Şu iki videoda seslendirme videosu. Bunu beklemeyelim ya. Hiç gerek yok. Hemen şu videoyu aldım. Buraya attım. Bunların kaliteleri aslında aşağı yukarı aynı gibi ama ben orijinal videoyu kullanmak her zaman daha iyi hissettiriyor bana. Şuraya indirdim. Bunu da sesini alalım. Buraya indirelim. Bu görselimizi yine buraya atalım. Mesela şu an dinliyoruz. Bir daha açayım. Bence bu daha iyi. Yani ücretsizin yaptığı, bu ücretin yaptığı bu demeyeyim. Sürekli farklı çıkıyor zaten. İkisinden biri sürekli ön plana çıktığı oluyor. Oluşmuş. Bunu da indirelim. Hiç dinlemedim. Alalım bakalım bunu nasıl yapmış. Direkt indirelim. Heh,
Bir ambiyans katmış. Hafif bir gerilim tadı. Şurada ses var. Ses bence olmamalı. Yani burada yapmamız gereken şey, geliyoruz Pixpay'a. Biz helikopterin sesi lazım. Bunu indiriyoruz. Hemen iniyor zaten ücretsiz bir şekilde. Buraya geliyorum. Şu kadar bir alanda kullanıyorum. Bakalım. Çok az geliyor sesi. Ne yaparız? Biraz sesini artırırız. Ya da işte şuradaki ayarını yapmamız gerekiyor. Yerleşim ayarını. Bakın, gördüğünüz gibi bunları böyle kurtarma videoları oluşturarak, bir tanesini göstereyim ben size, kendi yaptığımı. Kendi yaptığım bir videoyu izleyelim arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçeyim. Sadece fikir olsun diye göstermek istedim. Siz de bunları yaparak böyle içerikler üretebilirsiniz. Hani çok basit bir şekilde içerikler üretmek artık mümkün. Şimdi gelelim. Şimdi asıl konuya gelelim arkadaşlar. Videolarımızın analizini nasıl yapacağız? Şimdi kendi videolarımdan göstereceğim. Şu an görmüş olduğunuz benim kanalımın videoları. Şimdi şu 7500'lere kadar izlenmiş. Analizine gelelim. Erişime tıklayalım. Tıkladık. Bakın, gösterim tıklama oranı çok düşük. 4.8. O yüzden şu kapak fotoğrafını artık değiştirme vaktim gelmiş. 8 Ocak'ta yayınlamışım. Aşağı yukarı bir ay olmuş. İzlendiği için değiştirmedim ama bakın, 110 bin kişiye gösterilmiş. Bu video 110 bin kişiye gösterilmiş. İlgi çekici bir konu ama %5 gösterim tıklama oranı var. Demek ki kapak fotoğrafım yeteri kadar ilgi çekici değil. Hemen burayı es geçtim. Burayı okey gösterdim. Daha sonrasında geliyorum. Bakın, etkileşime tıklıyorum. Etkileşimde 5,5 dakika izlemişler. Güzel. Yani ortalama 5,5 27 dakikalık bir video için kötü ama kanal için güzel bir başlangıç. Şimdi şuraya geldim. İzleyici ilk 33 saniyede, yani ilk 33 saniyede %60 kişi gitmiş. Yani benim girişimi beğenilmemiş. Yani benim girişim beğenilmemiş arkadaşlar. Daha enerji dolu, daha iyi bir görüş, daha iyi bir giriş olmalıydı. Direkt yaptığım video, işte bunu yapacağız birazdan, şu mu olacak? Bunu, yani kanca gibi girmem gerekiyordu. Bakın, kanalın analizini direkt yaptım, videonun analizini. Niye? 60 kişi çıkmıştır ilk videonun 33 saniye izleyip. Daha sonraki, bak şöyle düşün. 55 saniye görüntüleme ama %40'ı, bak şuraya kadar yani 34 diyelim, şuraya kadar 11 dakika boyunca videoyu izlemiş. Yani bakın, %13 kişi bu videoyu bitirmiş. Yani 7500 kişi izlemiş ama 1000 kişi bu videoyu bitirmiş. Böyle düşünün. Yani siz şu veriyi kanaldan direkt atabilirsiniz. Şurası biraz daha iyi olmalı mesela. Buradaki analizimi gördüm değil mi? Bundan sonraki videoların gelişleri artık daha ilgi çekici olması gerekiyor. Şu veri benim için çok iyi bir veri. Yani %40'la başlayıp %13 videoyu bitirmiş. Bu kanal için mükemmel bir şey. Ama şu kitleyi elde tutmam gerekiyordu. Daha sonrasında geldim genel bakışlara. Bak, burada YouTube önerilenlerden, YouTube aramalardan da 1200 görüntüleme gelmiş. Az değil. YouTube aramaları biraz daha, bak, SEO işe yarıyor. Ama daha da iyileştirebiliriz. Nasıl iyileştirebiliriz? Erişime tıkladım. Buradan baktık. Şuraya geliyorum. Daha fazla göster. Şimdi şundan yapay zeka ile video oluşturma ücretsiz. 151 kişi gelmiş. Yapay zeka animasyon yapma. Şunları seçebiliyor muyum? Seçemiyorum. Şuraya kadar bunları kopyalayıp, tamam mı, gidip bu videonun etiket kısmına yapıştırmam lazım. Niye? Bunlardan gelenleri, bu aramalara benim videolar gösterilmeye başlamış. Şu direkt alıyorum. Yani tabii şunları kopyalayıp Word'den düzeltebiliriz.
Hemen şuradan benim videoma gidelim. Ayrıntılar. Buraya gelip bunu yapıştırıyorum. Bu varmış. Mesela şu video direkt bu varmış. Daha doğrusu ben bunu eklemişimdir daha sonra da. Bunların ayarlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bir videoyu paylaştım. O izleniyorsa izleniyor diye bir şey yok. Bu videoyu paylaştıysam bunlar artık izlenecek demek. Ben VidIQ'yu niye kullanıyorum? VidIQ size böyle rütbeli etiketleri veriyor. Yani bak şunlar diyor ki senin bu videolar bunu yazıldığında senin videoların bunlar da önerilecek. Yani sen biri şunu yazdığında senin videon önerilecek kardeşim diyor. Şunun aynısı yazıldığında senin izlenme oranı neredeyse %100'lere yakın diyor. Yani bu tabii yüzde sıralama işte bu popülerliği olarak bahsediyor. Bu şekilde ben VidIQ'de kullanıyorum. Tabii sadece yani oturumum açık. Ücretli bir şey ödemiyorum. Ücretli planını almadım. Bazen böyle sana anahtar başlıklarda falan şey veriyor. SEO skoru veriyor. Bunlara yani bunları zamanla oturttuktan sonra kullanmamak size kalıyor. Ama ilk başlardayken kanala ilk başladığımda çok faydası oluyordu. Hani bu tarz düşünmeyi seni itiyor. Burada kontrol listesinde bakın bunlar önemli. Niye önemli? Para kazanma etkin kılındı. Daha etkin kılınmadı. Diyor ki YouTube bak diyor senin 8 tane önemli listen var. Benim diyor daha doğrusu. 8 tane işimi yaparsan yani en az bir tane kart eklersen diyor. Bir tane bitiş ekranı eklersen, altyazın olursa ve para kazanıyorsan, oynatma listende varsa bu video herkese açık ve telifsiz bir şekilde izleniyorsa ve Facebook'ta hani paylaştığında yani daha doğrusu Facebook'tan izlenme almaya çalışıyor YouTube. Yani Facebook'taki dronları Facebook kullananları kendine çekmeye çalışıyor. Ve yorumları yani sen etkileşimde bulunuyorsan diyor benim için bu video iyidir diyor. SEO skoru da bu zaten vidIQ'nun belirlediği bir şey. vidIQ da diyor ki işte üçleşmiş anahtar kelimeleri. Şurada yapay zeka ile ücretsiz çocuk hikayesi mesela. Şunu gelip kopyalayıp buraya yapıştırmanı istiyor. Niye? Buradaki başlıktaki anahtar kelime, açıklamadaki anahtar kelime ve etiketteki anahtar kelimenin uyumu da önemli olduğunu belirtiyor. Analizlerimizde yine devam edelim. Bakın burada şöyle bir şey daha söyleyecektim. Şurada hiç düşüş yok bizim. Hep yükseliş olduğu için böyle kayda değer bir düşüş olmadığı için tek şurası var. Burayı da zaten söküp atamıyoruz. Ama mesela şurada çok kısa bir sürede insanlar düşmüş diyelim ya da şurada düşmüş. Buraya gidip burayı direkt videodan silebiliriz. Direkt şuradan düzenlemeye gelip örnek veriyorum videomun şurasını beğenmedim. Kırp kes diyorum. Yeni kesme diyorum. Şu alan işte burayı beğenmedim. Ön izleme yapıp burayı beğenmediysen yani şuranın ön izlemesini yapmamız lazım. Buraya geliyorum. Beğenmediysen burayı değişik yani şuradan okey diyorum. Kaydet dediğimde burası silinmiş oluyor. Burası videodan çıkmış oluyor. Artık izleyici hani orası yani genel anlamda çoğu kişi düştüğü için artık orada düşüş olmayacak. Bu şekilde devam edecek. Şimdi kapak fotoğraflarındaki dikkat çekicilik olması gerekiyor. Şimdi şu görseli herkes görmüştür. Copy paste insanlar için YouTube kopyala yapıştır muhabbeti. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Ama geliyorsun analizine, erişimine tıklıyorsun. Bak 32 bin kişiye göstermiş %5'lerde. Tabii şu başları da dahil ediyor ama sen şuraya bak %7, %6. Şunu ne yapacaksın? Biraz daha değiştireceksin. Biraz daha iyi olacak. Şu görselleri biraz daha büyütebiliriz. Bunları biraz daha büyütebiliriz. Bu yüzden bu verileri aldıkça kanalda güncellemeler yapmalısın. Bakalım bu videoyu ben hiç düşüş var mı? Bu videoda da şurada uzun düşüş var. Sonralarında yine yükseliyor. Bakın genelde benim %17, %15 videonun sonuna kadar izliyor. Şurası bitirme noktası olduğu için bir öncesine bak. Yani 10 saniye öncesinde %15 kişi gelmiş. Ama bak düşüşümde o hatamı gördüm ya bak. Daha sonrasında videoya gelenlere bakarsan %55'e düştü bak. %40'lardaydı. Yani %60 kişi videomdan gitmişti. Şimdi %45 gitmeye başladı. Böyle kanalımızın analizini yapıp SEO skorlarımızı kontrol edip şeylerimizi değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazı konular geneldir. Böyle direkt bir kişiye hitap etmez. Yani bu yapay zeka ile ücretsiz görsel oluşturma çok karışık gibi ama ücretsiz vurguladı. Değiştireceğiz. Böyle deneyeceksin. Deneyerek değiştireceğiz. Bazı konular dediğim gibi böyle anlık değildir. Sürekli aramalara cevap vermektir.
Hani bu video bu şekilde. Ben yeni izleyici tutmak için yaptığım bir video bu. Yani geldiğinde ücretsiz yapay zekaları tanıdığında mesela gelmiş abone olmuş 7 kişi. Böyle böyle artacak. Gösterim tıklama oranı çok düşüklerdeyken şimdilerde artmaya başlamış. Niye? Aslında insanlar bunu hafta sonu böyle müsait vakitlerinde izliyor. Hafta içi çok izleyemiyor. Böyle düşünebiliriz. Ama zamanla bak kanal oturdukça bu artmaya başlamış. Peki bak bunun da etkileşimine bakalım. Bak burada da ciddi bir düşüş yok. İzleyenler %17'si kanalımı devam ediyor. Bak güzel bir içerik, bunu tutturmuşum. Bu kitlem sabit. Bunu artırmam lazım. Bunun için de animasyonlar lazım. Şu an ben konuşuyorum ama sağdan soldan animasyonlar çıksa, senin ilgini daha fazla tutsa sen bu videodan çıkmazsın. Aslında mantık bu. Animasyonlarla videoları zenginleştirmemiz lazım. Ses efekti, animasyon, işte yazılar, farklı görseller, videolar. Videoyu ne kadar zenginleştirirsek izleyen o kadar çok videomuzda kalır arkadaşlar. Şimdi size de son olarak kullanacağımız uygulamaları göstereyim. Hangi uygulamaları kullanacağımızı tek tek göstereyim, olur mu? Bir tane Thumblayer, yani küçük kapak fotoğrafı, yani küçük resim indirici bir tane site. Ben bunu kullandım. Siz de kullanabilirsiniz. Kullanılabilir. Bu kendi başına kullandığımız bir site. İkincisi Flux arkadaşlar. Flux bir AI. Buradan direkt fotoğrafın promptunu alabiliyoruz. Bu da gerçekten hani çoğu kişinin bilmediği bir site. Sizler de bak bedavadan sahip oluyorsunuz böyle bilgilere. Bunu da gösterdik. Şimdi de bir tane seslendirme. 10.000 karaktere kadar Eleven Labs ücretsiz arkadaşlar. Hani ücretli ödemek isterseniz Voicer var. Ben Voicer'ı beğeniyorum. Ücretli olarak Voicer'ı da tercih edebilirsiniz. Metinde de ChatGPT kullanabiliriz. Güven'i kullanabiliriz. Yeni çıktı Çin'in bir sitesi. Çok daha yeni. DeepSeek'i kullanabiliriz. Daha sonrasında Gemini'yi kullanabiliriz. Bu da Google'ın kendi yaptığı bir site. Bunu kullanabiliriz. Yani iş görüyor. Daha sonrasında da Copilot'u kullanabiliriz. Copilot da ben zamanında çok fazla kullandım. Gerçekten güzel işler başarıyor arkadaşlar. 5 tane de size site göstermiş oldum metin için. ChatGPT, Qwen, DeepSeek, Gemini ve Copilot, bir tane de Jasper'ı kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane de transcript için, yani videodan metin almak için Antiago sitesini kullanabiliyoruz. Geliyoruz buradaki linkten transcript dediğimizde bize videonun içeriğini veriyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Daha sonrasında da seslendirme için Pixabay'ı kullanabiliriz. Stok videolar için de Vecteeze'i kullanabiliriz. Burada da hani ücretsiz olarak bak free yazıyor. Böyle kanal büyüme animasyonu vesaire kullanabileceğimiz siteler. Yani görsel için Pixpay'da görseller de var, müzik de var. Buradan ücretsiz olarak stok videolar indirebilirsiniz. Ve Tease'de de böyle animasyonlar vesaire çok fazla olduğu için bunları kullanabiliriz. Daha sonrasında seslendirme için Audio Net'i ben hani ücretli kullanabiliriz. Ama ücretsiz olarak da Hugging Face'ten, yani GitHub'tan buraya gelerek, Hugging Face'e gelerek ücretsiz olarak da seslendirmeler yapabiliriz videomuza. Görsel içerisinde de arkadaşlar hemen görselleri de anlatayım. Hangi sitelerden görsel üretebileceğimizi. Piclumen'den üretebilirsiniz. Benim günlük hayatta kullandığım çok fazla Piclumen kullanıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken Piclumen Art Waver'i kullanmanız gerekiyor. Diğerleri kötü yapıyor. Ama bunu kullanırsanız çok ciddi anlamda güzel işler yapıyor. FreePick'e gelirsek de FreePick de yani ücretli olarak alınabilecek bence en mantıklılar arasında. Diğerlerine nazaran daha uygun fiyatlı güzel içerikler üretiyor. Bazen böyle aşırı derecede kanlı şeyleri üretemeyebiliyor. Böyle hatalar veriyor. Orada da ben Piclumen'e geçiveriyorum. Cree.ai. Cree.ai cidden fotoğraf kalitesini çok fazla beğeniyorum. Yaptığı fotoğraflar çok iyi. Buradan göstereyim bir iki tane. Üretirken yapacağınız şey buradan da ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. FreePick'te, Piclumen'de, Cree.ai'da bu siteleri değiştirebiliyoruz. Yani en boy oranlarını değiştirebiliyoruz. Daha sonrasında Flux'tan da hani deneyerek böyle 10 hatlı vesaire az önce denemiştik ya, şeyden görselde almıştık. Orayı da fotoğrafta ürettirebiliyoruz oraya, ama çok fazla hak tanımıyor. Burası da öyle günlük, yani 8 saatte bir yanlış değilsem 150 kredi veriyor. Bunda da 5 tane fotoğraf üretebiliyorsun. 5 tane fotoğraf üret ya da üretme ne fark eder? Ücretli üyelik istiyor burası genelde.
Diagram burası da arkadaşlar haftalık 10 kredi veriyor. 10 tane fotoğraf ürettiriyor. Yani çok gerçekçi üretiyor ama burası da ücret istiyor. Playground'da da burada görmüş olduğunuz bütün stilleri kullanabiliyorsunuz. Görseller üretebiliyorsunuz burada da. Günlük 50 tane falan üretebiliyordunuz yanlış değilsem burada da. FreePick'te de ücretsiz olarak kullanmak isterseniz günlük 20 tane üretebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şundan 5 kez üretebiliyorsunuz ya da şuraya geliyorsunuz. Bir tane diyorsunuz 20 kez üretiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Burada da TensorArt. Burada çok fazla AI modelleri var. Tabii eskileri var, yenileri yok. Mesela Flux'un birini kullanıyor ama işte ücretli üyelik alınan yerlerde 1.1'i kullanılıyor gibi. Hep genelde alt modelleri kullanılıyor. Böyle bir tane de Grok var. Burası da yani %100 açık kaynak mı diyeyim? Burada istediğiniz şeyi yapabiliyor. Bir insanın kafasına silah dayasın. Bakalım bunu üretiyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani kafasına çok güzel bir şekilde sansürsüz olarak görsellerimizi üretti. Daha sonrasında da gelelim görseller için. Görselde Sora, OpenAI kullanabileceğiniz Sora'yı kullanabilirsiniz. Tabi bunlar da ilk başta ücretli yani ücretsiz kredi veriyor. Kredi bittiğinde ya aylık yeniliyor. Burası da öyle. 366 kredi veriyor. Aylık olarak yeniliyor 366 kredi. Yaklaşık olarak işte 30-35 tane görsel üretiyor. Tabi mailler açarak bunları deneyebilirsiniz. Burası da yine aylık ilk üyelik olduğunuzda size 1000 kredi veriyor. Günlük de 100 kredi veriyor. İşte 1000 krediyi de 3 gün boyunca tüketmenizi istiyor. Ondan sonra ne vardı şuradan söyleyeceğim. Bazılarını artık kullanmıyorum diye silmiştim arkadaşlar. Vivago var arkadaşlar. Burası da yani 100 kredi veriyor ama çok fazla görsel ürettirmiyor. Yani sizin burada aslında önemleyeceğiniz Sora, işte Klink AI ve Hailuo bunları kullanabilirsiniz. Yani Klink ile Hailuo bence arasında gidiyor. Bak şunları birleştir dedik. Herhalde birleştirdiği bu. Çok birleştirememiş. Hepsi karışık olunacak. Kurtu birleştirmiş, helikopteri birleştirmiş vesaire vesaire. Daha sonrasında da göstermediğimiz ne kaldı? Videoyu ses anlattık. Altyazı. Altyazıları da direkt Clipchamp uygulaması ya da VN uygulamasından kullanabilirsin. Yani Microsoft'in direkt Clipchamp uygulaması kendinin orijinal olan buradan ücretsiz kullanabiliyorsun. Ya da telefondan VN uygulamasından, VN editörden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer bu videoda anlattıklarımı yapıp hala ben başaramıyorum diyorsanız bana yorumlarda belirtin. Yaptığınız hatayı gelin beraber bulalım. Bunu da söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz kanala abone olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.